Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görünümüyle göz dolduran, az malzemeli, kıyır kıyır kurabiye tarifi videosu hazırladım sizler için. Lafı hiç uzatmadan buyurun bu güzel kurabiye tarifimizin yapım aşamasına hemen geçelim. Kurabiye hamurum için yoğurma kasesine 250 gram oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağımı aldım. 1 adet yine tekrar oda ısısında bekletmiş olduğum yumurtamı da ekliyorum. 1 su bardağı pudra şekerimi ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardaklarından. Malzemelerimizi bu aşamada güzel karıştırmak için mutlaka tereyağını oda ısısında bekletmeye özen gösterelim. Yumurtanın da en az kurabiye yapmadan önce yarım saat öncesinde oda ısısında bekletmek çok önemli. Unumu da karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine ekliyorum. Toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Tabii ki sizlerin malzemelerinize göre ve un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için lütfen hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterin. Unumu kontrollü şekilde ekliyorum gördüğünüz gibi. Bu kurabiye tarifinde yumurta kullanmak zorunda değilsiniz. Yumurta kullanmasanız da yine aynı güzel sonucu elde edebilirsiniz. Hamurumu toplamda 4 su bardağı kadar un kullandım. Un kullandığım su bardağı ölçüsü de yine aynı 200 ml klasik su bardağı. Hamurum bu aşamada biraz yumuşak. Ben unu eklemeyeceğim. İçinde tereyağı da olduğu için ilk başta yumuşak gibi görünse de biraz yoğurduktan sonra hamur kendini toparlıyor. Hamurumu 1-2 dakika yoğurma kasesinde aralıksız şekilde yoğurdum. Artık istediğim kıvama gelen hamurumu şöyle çok az un serpmiş olduğum tezgahıma alıyorum. Toplamda yarım tatlı kaşığı kadar un kullanmışımdır. Çok fazla un kullanmamaya da özen gösterelim bu aşamada. Bakın hamurunuz bu kıvamda olması yeterli olacak. Çok da fazla yoğurup da hamurunuzun da salmasına izin vermeyin. Sıcak havada özellikle hamurunuzu çok yoğurursanız kurabiye hamurlarınız kendini birazcık salıyor. O sebeple çok da fazla yoğurmadan kontrollü şekilde yoğuralım. Hamurumun kıvamını kontrol etmek için ceviz büyüklüğünde hamur parçası alıyorum. Avucumun içiyle yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz, dağılmayan kurabiye hamurumuz olmuş. Çok fazla büyük kurabiye yapmayacağım. Çok ufak da yapmayacağım. Orta büyüklükte yapacağımdan dolayı ben birazcık çok fazla bezemi büyük almıyorum. Sizler dilerseniz daha büyük veya daha küçük kurabiyeler yapacaksanız ona göre beze ayarlamasını yapabilirsiniz. Toplamda 25 beze yaptım. Kurabiye hamurumu tezgahıma alıyorum. Üzerine bıçak yardımıyla bu şekilde baskılar uyguluyorum. Çok da fazla bastırmayalım. Hafif bastırmamız da yeterli oluyor. Sadece 4 kere gidip geliyorum kurabiye hamurumun üzerinde. Gördüğünüz gibi çok basit ama bir o kadar da şık kurabiye hamurunu kolayca yapabiliyorsunuz bu teknikle. Sizler dilerseniz tabii ki daha farklı şekilde veya sade yuvarlayıp da yapabilirsiniz. Tekrardan göstermek istiyorum. Bakın yakından da gösteriyorum. Bir kere, 2 geri, 3 ileri, 4 geri. Bu kadar arkadaşlar. Şekil çok basit. Bakın. Bıçakla bastırıyorum. 1 ileri, 2 geri, 3 ileri, 4 geri. Bu kadar. Bıçağı 4 kere ileri geri getirerek şeklini kolayca verebiliyorsunuz. Davetlerinizde de göz doldurarak yapabileceğiniz çok basit kurabiye oluyor. Bütün kurabiye hamurlarıma aynı şekli verdim. Yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Fırınımı pişirmek için fırınımı 170 derece öncesinde 5 dakika ısıttım. Kurabiyelerimi fırınıma orta rafta pişirmeye alacağım. Kurabiyelerimi fırınıma koyduğum an 170 dereceden 160 dereceye getiriyorum. Ağır ağır içinde çekene kadar 160 derecede 30-35 dakika kadar kurabiyelerimi pişireceğim. İlk önce 5 dakika 170 derece alt üst fansız ayarda fırınımı ısıttım ve sonrasında 30-35 dakika kadar rengi de güzelce dönene kadar kurabiyelerimi pişirdim. Kurabiyelerinizin de daha kıyır olması için ağır ağır pişirirseniz daha uzun süre kurabiyeleriniz kıyır olacaktır. Bir anda çabuk pişerse dışı pişer, içinde de hamurlaşma olur. O sebeple sizler de ağır ağır pişirebilirsiniz. Tamamen soğuduktan sonra servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle de çok güzel, göz dolduran bir tarif oluyor. Günlerce de kesinlikle bayatlamıyor arkadaşlar. Sizlere gönül rahatlığıyla bu güzel tarifi tavsiye ediyorum. Hemen bir tanesini İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizlere kıvamını da göstermek istiyorum.
Ertesi güne de yine aynı kıyırlıkta bu kurabiye lezzetini bulabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar videomu beğenerek kanalıma destek olmayı, abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.